Tamam, kurtaracağız seni. Sesimi duyan yok mu? Alo. Alo. Üzgünüm. Başına gelenler senin suçun değildi. Bugün size deprem anında ne yapacağınızı ya da buna benzer şeyleri göstermeyeceğim. Bunu anlatan zaten birçok video var. Bugün size yaşadığımız depremin ne olduğunu göstereceğim. Ve deprem hakkındaki birçok şeyi. Videonun ilerleyen dakikalarında önemli bazı görüntüler de göreceksiniz. Deprem beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bunun sonucunda yeryüzünün sarsılması olayıdır. Hissettiğimiz bu sarsıntıların 3 farklı oluşma biçimi vardır. Bunlardan ilki birbirinden uzaklaşma şeklinde olur. Kara parçası kırılır ve birbirinden uzaklaşır. İkincisi ise çökme veya yükselme şeklinde olur. Kara parçası zeminden ayrılıp yukarıya çıkabilir ya da tam tersi aşağıya doğru çökebilir. Üçüncüsü ise yatay bir biçimde gerçekleşir. Yanal hareketlerle zemin yer değiştirir. Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmekte ve bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Aslında yeryüzünde depremin olmadığı gün yoktur. Çünkü yeryüzü plakaları dünyanın oluşumundan beri hareket halindedir. Dünya milyonlarca yıl önce bir bütün halinde oluşan tek kıtadan ibaretken, yeryüzündeki plaka hareketleri sayesinde kıtalar oluşmaya başladı. Ve bu süreçte milyarlarca deprem gerçekleşti. Günümüzde plakalar halen hareket halindeler. Fakat biz bunu asla fark edemeyiz. Çünkü yapılan ölçümler gösterdi ki kıtalar bir senede sadece 2 santimetre yer değiştirmekte. Peki depremin sebeplerinden birisi yani yeryüzündeki plaka hareketleri neden oluyor? Yani yeryüzü neden hareket halinde? Dünya çekirdeğinde eriyik halde bulunan magma sıcaklığından dolayı konveksiyonel akıntılar oluşturur. Magmadan gelen sıcak hava dünya zeminine doğru soğumaya başlar. Aşağıya indikçe tekrar ısınır ve yukarıya doğru tekrar soğur. Yukarıda soğuyan magma yoğun bir hal alır. Bu da plakalara sürtmesine ve plakaların hareket etmesine sebep olur. Bu sayede yeryüzünde kısa süreler içinde depremler, uzun süren zaman içinde ise dağlar ve denizler oluşur. Bugün en yüksek dağ 8848 metre ile Everest, en büyük derinlik ise yaklaşık 11.000 metre ile Mariana Çukuru'dur. Ve bunlar plaka hareketleri sonrası zamanın getirdiği en görkemli izlerdir. Hani dedik ya zaman içerisinde pek çok deprem yaşandı diye. İşte tarihi bazı kaynaklarda örneğin 1557 yılına ait bir kitapta İtalya'daki bir deprem ve ortaya çıkan kaos resmedilmiştir. Aynı şekilde 1755 yılında Lizbon şehrine ait bir depremin resmi. Fakat depremin gerçekleşmesini sağlayan sebepler sadece doğal felaketlerde değildir. İnsanlar da deprem oluşumuna sebep olabilir. Büyük barajlar ve köprüler inşa ederken, toprağı delerken, petrol kuyuları açarken insanlar yapay depremler yaratabilir. Bilinen en iyi örneklerden biri 2008 yılında Çin'deki barajın çökmesi sonucu oluşan ve 69.227 kişinin hayatına mal olan yapay depremdir. Dünyadaki deprem fay hatlarının bulunduğu yerleri görüyorsunuz. Depremlerin çoğunluğu Asya ve Amerika kıtasında, bir kısmı da okyanuslarda yaşanmaktadır. Peki bu fay hatlarının neden bu şekilde serildiğini, yani neden buralardan geçtiğini merak ettiniz mi? Şimdi size bir sır vereyim. Serilen fay hatlarına dikkatli bakın. Ortadaki hattın Afrika kıtasının çizgileriyle soldaki hattın da Amerika kıtasıyla birebir uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Bu şunu gösteriyor. Eğer zamanı geri sararsanız tek kıta yani Pangea dönemindeki dünyanın bugünkü fay hatlarıyla aynı hizalarda olduğunu görürdünüz. Kıtanın kırılarak ayrıldığı yerler de tam olarak bu fay hatları hizasında. Yani fay hatları günümüz dünyasının kıtalarını oluşturdu diyebiliriz. Bunun çok net bir örneği İzlanda'da bulunan iki kıta plakasını birbirinden ayıran bu noktadır. Burası iki farklı kıta oluşumunun gözlenebilir en net örneği. Bu gerçekten de inanılmaz. Ayrıca şu bilgiyi de vereyim.
Volkanik patlamaların yaşandığı yerlerin neredeyse hepsi fay hattı üzerinde ya da bunun çok yakınındadır. Bunun dışındaki yerlerde çok nadir rastlanır. İşte bu bilgilerin ışığında günümüzde yaşanan depremlerin nasıl olduğunu biraz da olsa anladık umarım. Size Japonya'daki bir örneği göstereyim. Japonya tıpkı Türkiye gibi fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Fakat Türkiye'nin aksine bunun bilincinde olan bir ülkedir. Bizim adalara dağılmış 4000'den fazla kontrol noktamız var. Depremin şiddetini anında ölçen, sonra bu bilgiyi doğrudan tüm ülkeye bildiren sistemimiz var. Örneğin 2011 depremi esnasında ülkede 100 tane Shinkansen hızlı treni seferdeydi. Onları anında durdurduk. Ne kaza oldu ne de ölümler. Aynen anlatıldığı gibi Japonya'nın farklı noktalarındaki sismik ölçüm yapan uyarı sistemleri bunu önceden haber vermekte. Ve şehirdeki herkes depremin olacağını önceden bilip kısa sürede önlem alabilmekte. Fakat aldıkları bir diğer önlem binaların yıkılma oranını %80'den fazla azaltmakta. Normalde bir binanın zemini bu şekildedir. Deprem anında binanın buna nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Fakat gelişmiş deprem ülkelerinde binaların yer bloğuyla arasına ana kolonlara bu raylı sistemlerden eklenir. Deprem anında zemin sallanır. Fakat üst kolonlar raylı sistem sayesinde bu sallantıyı büyük oranda indirger. Evin içinde yaşananlara baktığınızda bunu daha net görebilirsiniz. Japonlar oturmuş düşünmüş ve demişler ki biz bir deprem ülkesiyiz ve önlem almamız lazım. Bu konuda ödenek ayrılmış, araştırmalar yapılmış ve bu anlattığımız sistemler çoğu yerde uygulanmaya başlanmış. Hepsi bu. Olay işte bu kadar basit. Türkiye bu konuda neyi düşünüyor gerçekten merak ediyorum. Japonya'daki Türk mühendis Seda Şendir, Türkiye'de de aslında Japonya'daki gibi şartnamelerin ve afet yönetmeliklerinin olduğunu, ancak Japonya'nın aksine Türkiye'de bunun taşeron şirketlere bırakıldığını ve denetleme yaparken birçok tavizin verildiğini söylüyor. Şimdi bu binanın temeli mi şu anda? Şu anda temeli bu. Kömürleşmiş abi. Korkunç sonuç betondan örnek alınır alınmaz ortaya çıktı. Betonun içi deniz kumuyla dolu. Şimdi bakalım görebiliyor muyuz? Tabii ki deniz çakılları, deniz kumları, midyeler. Şu görüntülere de bakın. Türkiye'de deniz kumundan yapılan binlerce ev mevcut. Bu evler şu an bugün bile halen kullanım halinde. Denetimin olmadığı açıkça ortada. Japonların nasıl ders çıkardığını anlatayım. 1995 yılında Kobe depreminde yaşamını yitiren 6000 kişinin ardından Japon hükümeti derhal katı bir yönetmelik çıkartıp tüm binaları baştan sona kontrol edip güçlendirdi ve depreme yıkılmayan sistemler kullanılmaya başlandı. Az önce anlattığımız gibi. Bu onlara milyarlarca dolara mal olsa da. Fakat bizde 1999 depreminde Japonya'nın 2 katı insanımız hayatını kaybetmesine rağmen bugün bile hiçbir önlemin alınmadığı ortada. Demek ki biz insan yerine parayı değerli gördük. Umarım video faydalı olmuştur ve umarım artık birileri bundan ders çıkaracaktır. Ben Nigma. Görüşmek üzere.